Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Efendim bugün kıtlık, yokluk ve açgözlülüğümüz üzerine biraz sohbet edelim. Nedir bunun hikmeti? Hep böyle toplumsal olarak açgözlü müydük yoksa sonradan bir toplumsal açlık mı oluştu? Bugün biraz bunu konuşalım ve bunun sebeplerini irdeleyelim istiyorum. Efendim bunun birden fazla sebebi var aslında. Dört tane temel nedeni, dört tane temel unsuru var. Bugün bu toplumun bu konumda olmasının aslına bakarsanız. Bunlardan birincisi biz toplum olarak maalesef ki kıtlık ve e, yoklukla yetişmiş, kıtlık kültürüne sahip bir toplumuz. Kıtlık kültürü bizim toplumumuzda yerleşik bir durumdur. Genlerimize kadar işlemiştir diyebilirim. Toplumsaldır, bireysel bir durum değildir. Dolayısıyla da bireysel olarak elbette ki yapılacaklar vardır. Lakin bu sorun toplumsal temelli ele alınmalı, sosyolojik temelli ele alınarak çözüme kavuşturulabilir ancak ve ancak. Geçmişe baktığımızda efendim yani bu kültür bizde nasıl oluştu? Çünkü bu artık bizde yerleşik bir kültür haline geldi. Siyasal, savaş, sosyolojik etkenler gibi etkenlerin tetiklemesiyle bizde kıtlık bilinci, kıtlık kültürü aslında yerleşik bir düzen haline geldi. Yani işlemiş bu bize. Yani buradan çıkmak o kadar kolay değil. Çünkü kültür olarak yerleşti. Bir kültüre dönüştü artık bu kıtlık denilen, yokluk, açlık denilen kavram bir kültüre dönüşmüş durumda. En temele indiğimizde efendim bu ülke yoktan var edildi. Kurtuluş mücadelesi yokluk içerisinde verildi. Yiyecek yoktu, giyecek yoktu. İnsanlar ayaklarına bir çift çarık bulup giyebiliyorlarsa kendilerini şanslı hissediyorlardı. Keçi, koyun, inek derisinden yapılan bir tür ayakkabı biçimiydi, bir tür ayakkabı türüydü. Bu çarıkları insanlar kaynatıp suyunu içerek savaştılar. Et suyu kokusu ve verdiği için hani et kokusu aldıkları için bu çarıkları kaynatıp suyunu içerek bu ülke insanlar aslında tırnaklarıyla kazıyarak denir ya daha ötesi bir hal üzere aslında bu ülke var edildi. Yoktan var edildi. Boş bir kelime değil. Bunu bugün gençlere anlatırken gençlere hikaye gibi geliyor lakin bunu bir biçimde bizim gençlere aktarmamız ve anlatmamız lazım. Yani o duyguyu geçirmemiz lazım. Yoksa o günlere geri dönme ihtimalimiz doğar. Yani bunu anlatamazsak o günlere geri döneriz. Bu gerçekliği de unutmamak lazım. Yok yani bildiğiniz yok gençler. iPhone yok demiyorum. Yiyecek yok, pirinç yok, bulgur yok, süt yok, yemek yapacak malzeme yok. Yok yani öyle bir yokluk ve yoksulluktan bahsediyoruz. Düşünün öyle bir yoksulluktan bahsediyoruz. Savaştan yeni çıkmış bir ülke, yeni yeni kendisini toparlamaya çalışan ülke, bir taraftan da mübadele yıllarıyla geçiyor. Mübadele bir taraftan Rumlar ve Ermeniler kendi ülkelerine dönüyorlar. Türkler Türk topraklarına geri geliyorlar. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Şöyle düşünün. Eee Yürüyerek veya at arabasıyla ne kadar gidebilirsiniz? Yanınıza ne alabilirsiniz en fazla? Bir hayal edelim. Ne alabiliriz en fazla? O derece bir yokluktan bahsediyoruz. Evet Türkler topraklarına geldiğinde devlet iskan verdi, bir ev gösterdi, ekip biçmek için biraz toprak gösterdi ama bir toprağı ekip biçmek yani ondan mahsul almak en az 6 ay. Ee,
Anneannem hayattadır, nenem diyelim, o anlatıyor. Ondan dinliyorum. Ona da annesi aktarmış. Ya yoktu hayatta ki yoktu. Ee, Annesinden, yani birinci ağızdan dinlediklerini anlatıyor. Yok, yani yok, insanlar aç. Bildiğiniz bazen sebze kaynatıp işte çocuklara yediriliyor. Yani böyle bir yokluktan bahsediyoruz efendim. Bu o kadar kolay bir hal değil. Nitekim Cumhuriyet'in ilanından sonra evet, fabrikalar kuruldu, üretim arttırıldı, üretim yeni yeni başladı. Tam belimizi doğrultmaya başlayacağız derken Hatay meselesi gündeme geldi. Hatay sorunu gündeme geldi. Tam Hatay sorununu çözdük derken 60 darbesi, 60 ihtilali ülkenin yine beline bir darbe indirdi. 60 ihtilalinin ardından tamam, biraz daha ülke kendi kendini toparlıyor derken Kıbrıs Barış Harekatı başladı. İşte o tüp kuyrukları meselesi oradan geliyor. Türkiye'ye çok büyük bir ambargo uygulandı o dönemde. Yok, yine insanlar yok kavramıyla karşı karşıya. Tüp yok. Yemek yapacağınız tüp bulamıyordu insanlar. Nitekim yine biraz daha Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından kendimizi toparladık ettik derken 80 darbesi, 80 ihtilali tekrar ülkeye bir darbe vurdu. Bununla beraber yine değişen siyasi konjektür sebebiyle ekonominin sürekli dengesiz oluşu, insanların bazı değil, birçok gıda maddesine, hatta birçok şeye, birçok ihtiyaç maddesine ulaşamamasına sebebiyet veriyordu. İlaveten buna bir de kapitalist sistemin sürekli kendini yenileyerek diri tutması eklenince insanlar sürekli bir kıtlık ve yokluk kültürü içerisinde büyüdü. Yani geçmişten bugüne bu böyle süre geldi. Bir gelenekmiş gibi aslında. Yani hal böyle olunca insanlar sürekli bir yokluk içerisinde büyüyor. Hatta bu kültür toplumun o denli içine, yani ciğerlerine, genlerine kadar işliyor. Hal böyle olunca efendim, ister istemez insanlarda aç kalma korkusu, aç kalma kaygısı sebebiyle insanlar kendilerine ister istemez bir savunu biçimi geliştirmek gereği duyuyorlar. Yani bu siyasi konjektür, sosyolojik konjektür ve ekonominin sürekli değişip dalgalanması toplumlarda bir bilinç ve bir kültür oluşturur. İster istemez bunu oluşturur. Bu Osmanlı Devleti'nde de oradaki devlet yapısı geleneğine göre oluşur. Afrika'da oradaki devlet yapısı ve geleneğine göre oluşur. Türkiye'de de ister istemez bu yaşananlar, geçmişte yaşanmışlıklarımız bizde bir kültür oluşturdu. Bu kültürde ulaşamama, erişememe kültürü bizde kıtlık kültürünü, kıtlık bilincini tetikledi. Bu bireysel çözümlenecek bir sorun değil. Bu toplumsal bir sorunumuz artık bizim. Yani kıtlık kültürü, kıtlık bilinci artık bizim toplumsal sorunumuz. Genlerimizde var maalesef ki. Buna başta da dediğim gibi kapitalist sistemin kendisini sürekli yenileyerek diri tutması eklendiğinde insanlar aç kalma, sahip olduklarını kaybetme kaygısını iliklerine kadar hissediyor. Elindekini, sahip olduklarını kaybetmemek için de ona sımsıkı sarılıyor. Bugün yaşadığımız açgözlülüğün altında yatan en temel birinci neden budur efendim. Geçmişten gelen yaşanmışlıklarımız. İkincisi, aileden gelen yaşanmışlıklarımız. Aileden gelir bazı şeyler ve birçok şey aslında aileden gelir. Şayet birey varlıklı bir ailede yetiştiyse
Zengin demiyorum, buna dikkat edin. Zengin lakin sorumluluk almayarak yetiştiyse bir ailede, o da çok tehlikelidir. Gerçekten yani sorumluluk alarak büyümediyse bir çocuk, zengin bir aile içerisinde sorumluluk alarak büyümediyse, o da toplum açısından yani genel açıdan yine tehlike arz eden bir durumdur. Varlıklı ailelerden bahsediyorum. Yani varlıklı olmasa bile çocuk varlık içerisinde büyüdüyse, yani ulaşabildiyse aslında birçok şeye, kolay orta gelir grubu da diyebiliriz buna, birçok şeye istediği birçok şeye sahip olabildiyse, mutlu bir çocukluk yaşadıysa aslında, e, o çocuk yetişkinlik evresinde ondan korkmayın. Yani kaliteli bir birey olarak yetişir aslında o bireyi. Sorumluluk alarak kaliteli bir birey olarak yetişir. Ve tok gözlüdür. Dikkat ederseniz ekranlarda işte belli bir seviyeye gelmiş, belli bir yönetici olmuş bir yerde veya siyasi bir kariyer yapmış vesaire diyebiliriz. Mesela bunları dinliyorum ben bazen. İşte şöyle yoksul bir ailede büyüdük, şuyumuz yoktu, 10 kardeşlik, böyle bir ailede büyüdük gibi kendi hikayelerini anlatan insanları dinliyorum zaman zaman. Şayet bu insan kendini yetiştirmeden bazı şeylere sahip olduysa, yani yetişmediyse, kendini yetiştirmediyse, kendini eğitmediyse ve belli bir şeye, belli bir süre sonra belli şeylere sahip olduysa, varlığa sahip olduysa, o insan sonradan görmedir ve sonradan gördüyse de o insan gerçekten çok tehlikelidir. Buna dikkat edin. Bu özellikle yoksul bir ailede büyümek bir tercih değildir. Yani kimseye doğacağı toprakları, coğrafyayı, doğduğu aileyi tercih edemez. Bundan dolayı insanları yargılayamayız. Yani bu bir kriter değil. Lakin kendini yetiştirmek insanın kendi elindedir. Yani yetiştirmek, eğitmek, kendini geliştirmek insanın kendi elinde olan bir şeydir. Dolayısıyla eğer kendisini yetiştirmediyse burada ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. O açgözlülüğün önüne maalesef ki geçemiyoruz. Tabii ki de herkes zengin değildi. Herkes varlıklı değildi geçmişte. Bir de geçmişte özellikle bir ailede 6, 8, 10 çocuk. Anne hangi biriyle ilgilensin? Tarlada mı çalışsın? Bağda bahçede mi çalışsın? Baba gurbette. Çocuklarla mı ilgilensin? Çocukların karnını doyurmayla mı ilgilensin? Bir de çocukların hangi isteğini dikkate alsın? Böyle de bir durum söz konusu geçmişe baktığımızda. Yok çünkü. Yani elde avuçta yok. Baba da bir şeylere sahip olup işte çocukların yine geçimini sağlamaya çalışıyor belli bir ölçüt üzerinden. Ama bu da ancak işte geçimini, temel ihtiyaçlarını sağlayacak ölçütte ve derecede olabiliyor. İşte istediğine, yine kendi istediğine çocuk maalesef ki ulaşamıyor. Yok çünkü ulaşamıyor. Daha 50 yıl oldu ağaların elinden topraklarını alıp da millete vereli. Daha millet yeni yeni kendi toprağını kendisi işlemeye başladı. Bu arada bir de Almanya kapısı açıldı. Gurbet kapısı dediğimiz. Gurbet kapısı açıldı. İşte insanlar Almanya'ya gittiler. Daha sonra işte üretim arttırıldı. E, fabrikalar arttı. Dolayısıyla insanlar İstanbul'a da göç ettiler. İstanbul'a gelenler işte çalıştı, çabaladı, bir şeyler yaptılar. İnsanların daha yeni aslında cebi para görmeye başladı. Son 20-25 yıla baktığımızda ise 2000'li yılların başına doğru da bugünkü hükümet
iktidara geldi ve Türkiye tarihinde görmediği ve belki de atalarımızın görmediği, belki de değil atalarımızın görmediği, bizlerin de belki de gelecekte göremeyeceği büyük bir bolluğa kavuştuk. Yani böyle bir bolluk, işte o geçmişteki tüp kuyruklarını biz gençlere anlatmaya çalışan ninelerimiz, dedelerimiz, ablalarımız, abilerimiz aslında bunu anlatmaya çalışıyor. İşte bir anda ülke bolluğa kavuştu ve ama bu bolluğun da kaynağı hiç kimse tarafından sorgulanmadı. O bolluğa kavuştu. İşte o bolluğa kavuştuğu andan itibaren o elinden gidecek diye ödü kopuyor. Yani o varlık, o bolluk elinden gidecek diye ödü kopuyor. Hatta o varlığı kaybetmek, ölmekten korkuyor o varlığı kaybetmemek için. O derece bir sonradan görme durumumuz oluştu maalesef ki. Büyüklerimden bu sözü işitmiştim. Çok da doğru bir laftır. Bir insan varlıktan yokluğa düştüyse o insanın üzerinden 40 yıl varlık kokusu gitmezmiş. Böyle derler. Doğrudur, çok da doğru bir laftır. O insandan korkmayın. Varlıktan yokluğa düşen insandan korkmayın. Çünkü o bazı şeylerin idrakindedir ve bir kültüre sahiptir aslında. Bir kültüre ve kaliteli bir duruşa sahiptir. Lakin yokluktan varlığa geçen insandan da aynı şekilde 40 yıl yokluk kokusu geçmezmiş. O insan tehlikelidir. Yokluktan varlığa geçen insan tehlikelidir. Ondan korkun, şayet kendisini de yetiştiremediyse. İşte o insan sonradan görme olur, etrafındakilere de zulmeder. Bu, biz maalesef ki toplum olarak yokluktan varlığa geçen bir toplumuz. Bireysel anlamda böyleyse toplumsal anlamı artık siz tezahür edebilirsiniz. İşte efendim, kendisini yetiştirmediyse, yokluktan varlığa geçerek kendisini yetiştirmediyse o insan ve o toplum zulmeder. Zulmeden bir birey haline dönüşür. İşte efendim, üçüncüsü de eğitim. Şimdi şayet birey yokluktan varlığa geçti ve kendisini yetiştirmediyse dedik ki o insan çok tehlikelidir. Maalesef ki bizim eğitim sistemimiz, devletin verdiği eğitim burada yeterli değil. Bu kalitede değil maalesef. Ben her fırsatta bunu söylüyorum. Mevlevilik, Mevlana, yani burada Mevlevileri övüyorsun anlamına da gelmesin. Övebilirim gerçekten. Mevlana'nın müthiş bu konuda nasihatleri var. Ben Mevleviliğin ve Peygamber Efendimizin hayatındaki kısa alıntıların insanlara eğitim olarak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle insan ve insan nefsini eğitebilen, en iyi tanımlayan, en iyi anlayan aslında Mevlana'nın kasideleri, Mevlana'nın o nasihatlarıdır. Bunu da görmek çok mümkün. Dolayısıyla bizim devlet eğitim sistemimizde maalesef ki böyle bir eğitim modeli yok. Bu kalitede değil. Ne kalıyor geriye? Bireyin kendi kendisine yetiştirmesi kalıyor. Birey kendi kendini yetiştirmeye kapalıysa orada da bir sorun oluşuyor. Burada kastettiğimiz diploma almak değil, altını özellikle çizelim. Şayet birey kendini yetiştirmediyse bugün yaşadığımız toplumsal açgözlülüğü görürüz. İşte o toplumsal açgözlülüğümüz sebebiyle de birbirimize zulmeden bir topluluk haline dönüşürüz. Örneğin yoksul bir ailede büyüdü, okudu, belli bir makama geldi veya para kazandı, belli bir kariyer yaptı. Şayet o adam kendisini eğitmediyse onun karnı doysa da gözü açtır. Sürekli başkasının kazancındadır gözü.
Gözü sürekli başkasının kazancında olur. İşte mevcut durumumuz, ev sahibinin kiracısına yaptığı zulüm, kadının kocasına uyguladığı zulüm, esnafın müşterisine uyguladığı zulüm gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Açgözlülüktür bunun adı. Bunun başka bir açıklaması, başka bir izahatı maalesef ki yoktur. Buna bir de egosu eklenince insanın açgözlü, zalim bir bireye dönüşür maalesef ki. Bu ego dediğimiz kavramda işte dördüncüsü, yani bugünkü açgözlü toplum oluşmasının nedenlerinden sonuncusu ve en önemlisi de bu aslında, en önemlilerinden biri de bu aslında, sevgisiz büyüyen bir toplum olmuş olmamız. Sevilmedik biz hiçbir zaman. İşte bunun temel nedenlerinden biri de sevgisiz büyümektir. Toplum olarak sevgisiz büyüyoruz, sevilmiyoruz, sevmeyi, sevilmeyi bilmiyoruz. İnsan sevgiye ekmek, su kadar muhtaçtır sevilmeye. Buna dikkat edin. İnsan sevilmezse, sevgisiz büyüyen insan zalim olur. Hatta katil olur. Net söylüyorum, katil olur. Sevgisizlik şiddet doğurur efendim. İnsanın içinde, yüreğinde doldurulması gereken bir boşluk vardır. O boşluk dolmadığı zaman veya sevgi denilen kavramla doldurulmadığı zaman insan o boşluğu doldurmak için farklı materyallere yönelebilir. Kedi köpek aşkı bunlardan bir tanesidir. Eşyalara duyulan bağlılık, bağımlılık bunlardan bir tanesidir. Yine benzer şekilde mesela sosyal medya fenomenliği, TikTok aşkı mesela, TikTok'tan ünlü olma, çok sevilme duygusu, çabaları, bunlardan biri ya da birkaçıdır, sadece bunları sayabiliriz. En bariz, en belirgin olan da para ve eşyaya duyulan aşk. Para ve eşyaya tapmadır aslında. O boşluğu materyal bir şeyle doldurmaya çalışıyoruz. Çok paramız, çok lüks hayatımız olursa mutlu olacağımızı zannediyoruz. Bu yüzden paramıza para katma derdindeyiz sürekli. Sürekli böyle bir derdimiz var. Bu yüzden eski eşyalarımızı atamıyoruz. Onlardan kopamıyoruz. Bu yüzden eşyaya haddinden fazla değer veriyoruz. Yani öyle bir noktaya geldik ki insana eşya kadar değer vermiyoruz. Vermez hale geldik mesela. Bu da aslında o mutluluk arayışının bir sonucudur, bir neticesidir. Eşyayla veya başka materyallerle aramızda parayla duygusal bir bağ kuruyoruz. Bu yüzden paramıza para katma derdindeyiz. Bu yüzden eşimize, çocuğumuza, çoluğumuza, annemize, babamıza zulmediyoruz. Bu yüzden insanlığa zulmediyoruz. Bu yüzden derin dondurucumuzu ağzına kadar tıka basa dolduruyoruz. Yetmiyor, komşunun derin dondurucusunun da yerini işgal ediyoruz. O aç kalacağız kaygısı, kaybedeceğiz kaygısı, kaybedeceğiz korkusu bize bunu yaptırıyor maalesef. Bu da işte yani bu sebepler içerisinde yer alıyor. Onların sahip olduğumuz tek varlık olduğunu düşünüyoruz, zannediyoruz. Onlar bizim tek varlığımız zannediyoruz. Böylelikle de zalim oluyoruz. Peki çözüm ne efendim? Yani bunu nasıl çözeceğiz? Bu bireysel çözümlenecek bir konu, bir mesele değil efendim. Bakın, ne kadar psikologlar bunu bireysele indirgemeye çalışsa da, ne kadar biz bunu bireysel çözmeye çalışsak da, bu bireysel çözümlenecek bir durum değil, bu toplumsal olarak çözümlenecek bir durum. Bu da yani geçmişte yaşadıklarımızı silemeyiz.
Bir kere onlarla barışmamız lazım. Yani bizim ülke olarak geçmişte yaşadıklarımızla bizim bir barışmamız lazım. Biz onu bir aşmak zorundayız. Yani sürekli geçmişi konuşmamak durumundayız. Bu da ancak doğru bir eğitim modellemesiyle mümkün. Doğru, kaliteli bir eğitim modellemesiyle mümkün. Yani öğretmekten bahsetmiyorum. İnsan yetiştiren bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Bu da kolay olmayacaktır. Kısa sürede olmayacaktır. Zaman gerektiren bir durum. Zamana yayılması gerektiren bir durum. Evet, bunun da farkındayız. Zamanla olacak bir şey. Dolayısıyla eğitim modellemesi buna göre dizayn edilirken bir taraftan da kanunların mevcut konjektüre uygun tasarlanması gerekiyor. Yani şimdi örnek veriyorum. Bugün yine nafaka örneğine geleceğim veya ev sahibi örneğinde de aynı şey geçerli. Yani kadın kocasından nafaka almak için bir bahane üretip ve aslında bir bahaneyle erkeği soymaktır bunun adı. Yani ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Çok açık bariz görünüyor çünkü. Aynı şekilde kiracının ev sahibini bir bahane bularak soyması gibi, soymaya çabalaması gibi. Çünkü bakın, iddialıyım. Bugün erkekler nafaka konusu ortadan kaldırılsın, kadınların birçoğu belki de geçimini sağlayamayacak hale gelir. Çalışmıyor, üretmiyor çünkü. Üretmeyi bilmiyor. Çalışmayı bilmiyor. Ben çalışamam diyor mesela. Aynı şekilde ev sahipleri de emin olun bugün kiracılar olmasa belki de birçoğu geçimini sağlayamaz. Çünkü bir şey üretmemiş hayatı boyunca. Anadan, atadan, dededen kalan bir şeyler işte. Evi var, oradan bir ev kalmış. Onunla geçimini sağlıyor veya işte bir şey yapmış, bir birikim yapmış, bir ev almış. Bir şekilde onunla geçimini sağlıyor. Yani e, o yüzden orayla aşırı bir duygu bağı oluşturmuş durumda. Dolayısıyla bu öyle kolay kolay halledilecek, kolay kolay toparlanacak da bir toplumsal sorun değil. Zamana yayılması lazım dediğimiz gibi. O zamana yayılırken de toplumsal konjektürün durumunu bilerek bizim kanun yapmamız lazım. Kanunları mevcut toplumun haleti ruhiyesine uygun yapmamız lazım. Mevcut toplumun kullanacağı yasalar çıkarmamamız lazım. Boşluk bırakmamamız lazım ki insanlar birbirlerine nefislerinden dolayı eziyet ederken devlet seyirci kalmamalı. İşte kanunların amacı budur zaten. Millet birbirine eziyet ederken devlet seyirci kalamaz. Devlet orayı kontrol altına almak zorunda. İşte efendim, çözüm de budur. Bunun dışında yapılabilecek çok da fazla bir şey yok efendim. Konuşmaya da devam edeceğiz. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.